Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi modern dünyanın ışıltılı, gürültülü ve biraz da yapay yılbaşı kutlamalarından alıp binlerce yıl öncesine, Mezopotamya'nın karlı dağlarına ve taş evlerine götüreceğim. Çoğumuz yılbaşını 31 Aralık gecesi patlayan havai fişeklerle özdeşleştiriyoruz. Ama bu toprakların hafızasında çok daha derin, çok daha sessiz ve aslında çok daha anlamlı bir yeni yıl kavramı var. Kürt kültüründe yılbaşı sadece bir takvim yaprağının değişmesi değil, doğanın uykuya dalışı, karanlığın zirve yapışı ve ardından ışığın yeniden doğuşudur. Bu yolculuğun ilk durağı özellikle Dersim ve çevresinde hala tüm canlılığıyla yaşayan Kaan geleneği. Kaan aslında kışın en sert döneminde, Aralık ayının son haftasında başlar. Modern takvime göre Noel ile çakışması bir tesadüf değildir. Çünkü her iki gelenek de kış gün dönümüyle, yani günlerin uzamaya başladığı o kritik eşikle ilgilidir. Ancak Kaan'ın ruhu çok farklıdır. Bu bir arınma ve paylaşma zamanıdır. 3 günlük oruçla başlar. Bu oruç mideyi değil, ruhu terbiye etmek içindir. Kaan'ın en ikonik figürü Kal Kaan, yani ihtiyar Kaan'dır. Yanında genç ve güzel karısı Fatik ve onları koruyan, yüzü siyaha boyanmış Arap figürleriyle kapı kapı gezerler. Peki bu karakterler neyi temsil ediyor? İhtiyar Kaan, bitmekte olan, yaşlanmış ve miadını doldurmuş yılı simgeler. Genç eşi Fatik ise yeni umutları, baharı ve doğurganlığı, yani yeni yılı temsil eder. Kapı kapı gezerken sergiledikleri o küçük tiyatro aslında kozmik bir savaştır. Eski yılın gitmesi, yeni yılın gelmesi. Bu ziyaretlerde Kaan ev sahiplerinden un, şeker, yağ gibi malzemeler toplar. Ama burada çok ince bir detay vardır. Toplanan bu yiyecekler zengin sofralar kurmak için değil, köyün en yoksul evlerine dağıtılmak veya dev kazanlarda pişirilip ortak bir sofrada paylaşılmak içindir. İşte bu, Mezopotamya'nın binlerce yıllık ortak yaşam felsefesinin kışın ortasında filizlenmesidir. Bu kadim oyunun bitişi bizi aslında daha büyük bir halk şölenine, Seri Salih'e hazırlar. Kaan'ın o mistik havası dağılırken takvimler 13 Ocağı 14 Ocağı bağlayan geceyi gösterdiğinde Kürt coğrafyasının genelinde büyük bir gürültü kopar. Seri Salih, bu tarih Rumi takvime göre yılın ilk günüdür. Eğer o gece bir Kürt köyündeyseniz sokaklarda tuhaf kılıklara girmiş insanlar görmeniz an meselesidir. Gençler yüzlerini boyar, koyun postuna bürünür, bellerine çanlar takarlar. Biz buna Kose Geli diyoruz. Bu gelenek batıdaki trick or treat, şaka mı şeker mi geleneğinin çok daha köklü ve teatral bir versiyonudur. Seri Salih gecesi hiyerarşinin alt üst olduğu bir gecedir. Erkekler kadın kılığına girer, kadınlar bıyık çizip erkek kılığına bürünür. Zengin fakir gibi, yaşlı genç gibi davranır. Bu toplumsal bir katarsistir. Yani ruhsal bir boşalmadır. İnsanlar o gece kimliklerinden sıyrılırlar. Kapıların önüne gelindiğinde o meşhur tekerleme başlar. Seri Salih bini Salih, hodi kurreki bir evi mali. Yani yılın başı, yılın sonu Allah bu eve bir evlat, yani bereket versin. Buradaki evlat sadece bir çocuk değil, evin sürekliliği ve soyun devamıdır. Ev sahipleri bu neşeli ve biraz da tehlikeli grubu boş çevirmez. Heybelere cevizler, pestiller, kuru yemişler doldurulur. Eğer ev sahibi cimri davranırsa, Kose ve grubu küçük şakalarla evi birbirine katabilir. Bu şenlikli gece aslında köyleri kışın o kasvetli ve izole havasından çekip çıkarır. İnsanlar birbirine küs olsa bile o gece kapılar açılır, hediyeler verilir ve kahkahalar yükselir. Bu kılık değiştirme ritüeli insanın doğa karşısındaki acizliğini bir oyunla yenme çabasıdır. Ancak bu oyunun sadece sokaklarda değil, mutfağın derinliklerinde de çok özel bir karşılığı vardır. Çünkü yeni yılın bereketi sadece toplanan hediyelerde değil, o gece pişirilen o gizemli çöreklerde saklıdır. Sokaktaki eğlence bitip herkes eve çekildiğinde asıl heyecan mutfakta başlar.
Kürt yılbaşısının en heyecan verici kısmı gelecek yılın kaderinin belirlendiği o anlardır. Birçok bölgede özellikle Seri Salih ve Gagan döneminde pesare veya kutik gibi özel ekmekler ve yemekler hazırlanır. Bu hazırlıkların içinde en dikkat çekeni çöreğin içine saklanan ve o meşhur şans taşı veya fasulye tanesidir. Anne veya evin yaşlı kadını büyük bir titizlikle hazırladığı hamurun içine küçük bir taş veya işaretleyici koyar. Çörek piştikten sonra aile bireyleri arasında eşit parçalar halinde dağıtılır. Çörek kesilirken evde derin bir sessizlik olur. Herkesin gözü kendi dilimindedir. Çünkü inanışa göre o taş kimin diliminden çıkarsa yeni yılın bereketi ve rızkı o kişinin üzerinden eve gelecektir. Eğer taş evin babasına çıkarsa işlerin yolunda gideceğine, çocuğa çıkarsa evin neşesinin artacağına inanılır. Bu sadece basit bir oyun değil. Ailenin her bireyinin o evin rızkında bir payı ve sorumluluğu olduğunun hatırlatılmasıdır. Yemek kültüründeki bir diğer önemli unsur ise dan dediğimiz haşlanmış buğdaydır. Bazı yörelerde 7 farklı tahılın karıştırılmasıyla yapılır. Bu Mezopotamya'nın tarım toplumundaki yansımasıdır. Toprak ananın bize sunduğu her şeyi bir kazanda toplamak, bolluğun devamını dilemektir. Yemekler yendikten sonra sadece insanlar doyurulmaz, hayvanlara da özel bir pay ayrılır. Ahırlara gidilir, hayvanların önüne en taze otlar dökülür ve onlara "Sizin rızkınız da bu yıl bol olsun" denir. Çünkü Kürt kültüründe doğa ve insan birdir. Hayvanı doymayanın, toprağı gülmeyenin yılbaşısı olmaz. İşte bu derin bağ bizi kışın sonundan alıp Kürtlerin en büyük, en siyasi ve en renkli yılbaşısına, yani Nevroz'un o devasa ateşlerine doğru sürükler. Kışın o gri örtüsü Seri Salih ve Kaan ile yavaş yavaş aralanırken Kürtler için takvimin zirve noktası olan Nevroz sahneye çıkar. 21 Mart. Kimileri için sadece baharın gelişi olabilir ama Kürtler için bu tarihi modern anlamda milli yılbaşıdır. Diğer kutlamalar daha çok köy hayatına, geleneğe ve mistisizme dayanırken Nevroz demirci Kava efsanesiyle birleşerek bir özgürlük ve direniş bayramına dönüşür. Ancak Nevroz'un Seri Salih ile ortak bir noktası vardır: ateş. Kışın o soğuk ve karanlık ruhu Nevroz ateşiyle tamamen yakılır ve kül edilir. Köylerde yakılan o küçük sokak ateşleri yerini dağ başlarındaki devasa meşalelere bırakır. Bu sadece mevsimin değişmesi değildir. Bu ölümün bitişi ve yaşamın zaferidir. Kürtlerde yeni yıl doğanın uyandığı an başlar. Bu yüzden Nevroz'da giyilen o en renkli, en canlı fistanlar ve şalu şeprikler aslında doğanın çiçek açmasına eşlik etmektir. Peki tüm bu anlattıklarım bugün nerede? Modernleşme, şehirleşme ve dijitalleşme bu kadim gelenekleri biraz gölgede bıraktı. Bugün çoğumuz 31 Aralık'ta televizyon karşısında geri sayım yapıyoruz. Ama unutmayın, hafızamızın bir yerlerinde hala o kosenin zilleri çalıyor. Hala o Kaan çöreğinin içindeki taşı bekleyen çocuksu bir heyecan var. Bu gelenekleri anlatmak sadece geçmişi yad etmek değil, köklerimizle olan o kopmaz bağı canlı tutmaktır. Eğer bir gün 13 Ocak gecesi yolunuz bir Kürt köyüne düşerse, kapınız çalındığında korkmayın. O gelenekler binlerce yıllık bir hikayenin elçileridir. Onlara bir avuç ceviz verin, bir mani dinleyin ve bu kadim takvimin bir parçası olun. Çünkü Mezopotamya'da zaman sadece saatlerle değil, paylaşılan ekmekle ve yakılan ateşle ölçülür. Videonun sonuna gelirken size sormak istiyorum. Sizin ailenizde veya yörenizde hala devam eden, unutulmaya yüz tutmuş dediğiniz bir yılbaşı geleneği var mı? Yorumlarda buluşalım, bu hafızayı birlikte koruyalım. Kendinize iyi bakın. Sersala ve Pirozbe, yani yeni yılınız kutlu olsun.